Abi şimdi ilk izlenimlerimi söyleyeyim. Şu köşeler aşırı derecede keskin. Bu kadar keskin hatlara sahip olacağını tahmin etmemiştim. Arabanın burnundan tavanına kadar yekpare bir düzlük var. Evet, aslında arabanın ön farları şurası değil de şu aşağı taraf. Hemen size göstermek istiyorum. Şurada ledler konumlandırılmış vaziyette. Farlar minnacık gözüküyor ama ne kadar güçlü olduklarını tahmin edebiliyorum. 2 tane çeki bölümü var. Görmüş olduğunuz gibi. Araba Iron Man'e benziyor. Şu kaput tarafında biraz sadece ovallik var. Yani ona da şu şekilde bakıldığı zaman herhalde fark edilebilir. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok keskin. Şurada bir fire fark ettim. Şuradan daha mı belli oluyor? Şuradan belli oluyor herhalde. Fark ettiniz mi? Ama öyle olması normal herhalde. Bu arabanın ön bagajı olduğu için. Amerikan standartlarına uygun bir Amerikan parkı mevcut. Devasa büyüklükte tekerlere sahip ama şu jant kapaklarının kofte bir malzeme olduğunu buradan da söyleyebilirim. Zaten burası plastik. Plastiği çıkardığınız zaman anında jantları görebiliyorsunuz. Bu aslında 2 parçalı bir plastik. Bu kapağı çıkardığınız zaman arabanın gerçek jantlarını görebilirsiniz. Burada bir ayarlanabilir süspansiyonu var. 4 kademe şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Bahsetmeyi unuttuğum bir şey ise önde de bir kamerası var. Tesla'larda ilk defa kullanılan ön kamera. Tesla'larda ilk defa kullanılıyor. Evet, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Sanırım şurada da sinyalleri görebiliriz. Ondan da bahsedeyim. Bu arada az önce adama sordum, ya dedim hani YouTube için video yapıyorum, acaba hani içeri girip de herhangi bir görüntüleme şansım var mı diye. Adamlar bunu bırakmış ve kilitlemişler. Yani aslında buradaki çalışanlar dahi daha içeri girip bakamamışlar araca. Öyle söylendi bana, artık ne kadar doğru bilinmez ama. 3 yıl önceki tanıtım şovunda buradaki aynaların fiziksel ayna değildi, kamera ayna şeklinde olduğu yönündeydi. Herhalde ayna yapmışlar. Arabanın en belirgin özelliği, daha doğrusu genel özelliği diyelim, arabanın dışı komple paslanmaz çelikten yapılmış olması. Hemen gözüme çarptı. Dediğim gibi metal, kurşun geçirmez, paslanmaz çelikten yapılmış olması ama parmak izleri görebilirsiniz. Peki bu arabanın kapı kolları yok. Bu arabayı nasıl açıyorsunuz? Şurada tuşları var arkadaşlar. Tuşa basıyorsunuz. Kapı bir 5 santim kadar açılıyor kapı. Açıldıktan sonra kapıyı herhangi bir yerden, ya alttan aşağıdan gördüğünüz gibi parmak izi var, ya oradan çekiyorsunuz ya da şu yukarıdan çekip açabiliyorsunuz. Şu üst tarafı parmak izi tutmayacağı için bu taraftan açabilirsiniz. Kapıyı kendinize çekiyorsunuz ve araca binebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da kapı açma butonu mevcut. Buraya basıyorsunuz. Basmış kadar oldu. Açıyorsunuz ve araca giriş yapabiliyorsunuz. Bu kapının diğer özelliği ise 90 derece olarak açılıyor olması. Yani aslında tam açılıyor. Bir de şurada da bir kamera varmış. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Yine yan taraflarında 2 tane kamera mevcut. Bir tanesi burada, bir tanesi de şurada gördüğünüz gibi. Arabanın arkasına doğru yaklaştıkça burada bir yine Amerikan standardı olan markerları görebilirsiniz. Arkadaşlar şu köşeye bakın, ne kadar sivri. Bu nedir ya? Şu ana kadar yapılan en keskin hatlı araba herhalde. Bu truck bed denilen bölümün yanlarının da kapalı olması aerodinamiği artırıyor. Bu arada bu araba 3 yıl önceki gösterilen arabadan tam olarak %5 oranında küçültülmüş hali. Yani üretilen model konsept modelinden %5 oranında küçültülmüş. Abi şu keskinliğe bakar mısınız ya? Şöyle arabaya şöyle tam arkadan bakıyorum. Elon Musk söylüyordu geleneksel pick-up trucklardan farklı olacak diye ama çok tuhaf ya. Arkadaşlar burada da bir geri görüş kamerası var. Sanırım
Arabalar içerisinde en fazla kameraya sahip olan arabalardan. Şu aşağılara doğru bakarsak eğer ne varmış? Şu da muhtemelen geri lambası olabilir. Bu görmüş olduğunuz siyah aksam ise tamamıyla plastik. Bu üst tarafı hangi malzemeden yapıldığını bilmiyorum ama dayanıklı bir plastikten yapılmış. İşte 150 kilo kadar dayanıklıymış. Yani bayağı üstünde yürüyebilirsiniz. Burası elektrik destekli, yani orası elektronik olarak açılıyor. Şurada tuşlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şu en alttaki tuşa basarsanız muhtemelen şu kapı tailgate diyorlar buna. O aşağıya iniyor ama onu herhangi bir şekilde yukarı kaldıramıyorsunuz. Onun için elinizi kullanmak durumundasınız, zorundasınız. Elinizle kapatabiliyorsunuz. O ok işareti neye denk geliyor anlayamadım. Şuradaki bölümü çözemedim. Dur, oradaki bölümü şimdi anladım. O tavan rayları özelliği görebilen bir plastik çıkıntı. Ekstra bagaj bağlayabiliyorsunuz. Biraz arabanın yanına doğru yaklaşırsak yine abi şu keskinlik, biliyorum her defasında söylüyorum ama yani alışılagelmiş tasarımlardan çok farklı. Yine jantlardan bahsettik. Şimdi arabanın içine doğru gelirsek eğer arkadaşlar, gördüğünüz gibi yok değil de köşeli bir direksiyon haline getirmişler. Normal bildiğiniz geleneksel direksiyonlar gibi dönmüyor. 170 ya da 165 derece kadar dönebiliyor. Dönmekte kolaylık sağlayan ne özellikleri var derseniz, arabanın arka tekerleri de ön tekerlere zıt bir şekilde dönüyor. Yani bu teker sola dönerken bu teker de sağa dönüyor ve dönüş açısı bir hayli dar olabiliyor bu arabada. 40 km hızdan sonra, yanlış hatırlamıyorsam tabii, aynı yönde dönüyorlar ve bu da şerit değiştirmelerde ekstra bir avantaj sağlıyor araca. Yeni Tesla'larda alışık olduğunuz yatay yerleştirilmiş ekran. Tesla amblemi yok bu sefer. Sadece Cybertruck dış hatlarını simgeleyen bir logo koymuşlar oraya. Şu ağ sütunlarına gördüğünüz gibi oralarda çok geniş cam koymuşlar. Yani Cybertruck aslında aynayla gelmiyor diye biliyordum ama ayna koymuşlar. Yalnız ayna koymalarının saçmalığı şöyle: bu arabanın tabii fark ettiyseniz arka camı yok. Yani arka üst tarafı kapalı olduğu için cam yok. Zaten cam yeri de yok. Ama tabii bu perdeyi açtığınız zaman şurada ufak bir cam var. Ama açtıktan sonra bir görüş açısı sağlıyor size. Şu aynayı sadece içerideki, arka koltuktaki yolcuları görmeniz için kullanabiliyorsunuz şimdilik. Peki arkadaki araçları nasıl göreceğiz? Yani dikiz aynasını kullanamıyoruz madem. Kamera yöntemiyle oluyor. Dediğim gibi arkada kamera var. Dikiz aynasının görüntüsü aslında ekranın üst tarafına yansıyor. Bu şekilde arkadaki araçları görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arabanın lastiklerinde dediklerine göre hava ile aynı zamanda köpük de var. Lastiklerden bahsetmişken stepne lastiğinin olmaması, ama stepne lastiğini ekstra para vererek alınabiliyormuş dediklerine göre. Evet, bahsetmem gereken diğer şeyler ise sileceğinin devasa olması. Silecek gördüğünüz gibi gayet uzun ve tek silecek, yani burada yok. Bu silecek camın %70'ini zaten silebiliyor. Yolcu tarafının da işte şöyle parmağımla göstermek istiyorum. Şuraya kadar silebiliyor. Oradan oraya kadar uzanabiliyor. Aslında sileceğin ne kadar da devasa olduğunu göstermem gerekirse telefonu şöyle tutacağım biraz. Aslında sileceğin değil de camın ne kadar büyük olduğunu görmeniz gerekiyor. İşte cam, yani size nasıl söyleyeyim ya, yani devasa. Şimdi fark ettim, aynanın hemen arkasında yer alan kameralar ve muhtemelen lidar sensörler. Yine çok değişiktir ki vites seçici
şurada konumlandırılmış vaziyette. Size nasıl göstereceğim bilmiyorum ama işte aynanın olduğu kısımda yukarı tarafta vites seçici bulunuyor. Direksiyonun yolk olmadığı buradan daha net görünebiliyor. Şöyle bakalım. Artık yeni model Tesla'lardaki gibi herhangi bir şekilde silecek kolu ya da sinyal kolu yok. Sinyaller direksiyonun şu sol tarafında, hemen o yuvarlağın sol tarafında tuş halinde. Yalnız gerçek fiziksel tuş halinde yapmışlar. Herhangi bir haptik yok. Basıp sinyal verebiliyorsunuz. Aslında trak hayranı bir adam değilim ama hani bu araç gerçekten insanı hayrete düşürüyor ve heyecanlandırıyor. Yani 4 saat araba sürüp buraya gelmek değdi yani.